Değerli dinleyicilerim, bu korku hikayesinde sizlere liseye giden bir genç kızın kabuslarla başlayan ve bir cinci hoca tarafından musallata uğradığının açıklanması üzerine yaşadıklarını onun ağzından anlatacağım. İyi dinlemeler. Merhaba. O zamanlar 17 yaşındaydım. Adana Lisesi'nde herkes gibi bir öğrenci olduğumu fakat nedense diğerlerinden farklı olarak hiç sevgilimin olmadığını, nedendir bilmem kimsenin benimle ilgilenmediğini düşünürdüm. Elbet herkesin lise çağlarında canı ciğeri bir takım arkadaşları olmuştur. Benim de vardı. Mısra ve İlayda. Mısra ve İlayda ile 300 gibiydik. Aramızda hiçbir fark yok diyorduk. Boy, poz, kilo, karakter, sima, saç rengi ve stili. Herkes bizleri birbirimize çok benzetiyordu. Fakat onların sevgilisi oluyordu. Aramızdaki tek fark buydu. Onlar her genç kız gibi erkeklerden hoşlanıyor, aşık oluyor, birlikte oluyor ve gençliklerinin en güzel zamanlarını çok iyi değerlendiriyorlardı. Ama benim için aynı şey söz konusu değildi. Ben kimseden hoşlanmıyor, kimseye karşı ilgi duymuyordum. Acaba lezbiyen miyim diye düşündüm. Fakat kızlara karşı da bir ilgim yoktu. Kelimenin tam anlamıyla sap gibi yaşıyordum. Kendi kendime, bu iş böyle devam etmez. En azından kendime birini bulup onu sevmesem bile vakit öldürmem lazım diye düşündüm. Bu durumu kızlara anlattığımda onayladılar. Fakat bu kişi kim olmalıydı? Biraz düşündükten sonra okulumuzda başarılı fakat biraz asosyal bir tip olan Hakan'ı bulduk. Hakan'ın aman aman bir yakışıklığı yoktu. Fakat kimse ona çirkin diyemezdi. En ideal kişi Hakan'dı. Kızlarla bir plan kurduk. Hakan'ın dikkatini ve ilgisini üzerime çekmem gerekiyordu. Bir süre sonra bunu başarmıştım da. Sonunda bir sevgilim olacaktı. Fazla uzun sürmeyen uğraşlar sonucunda Hakan bana buluşma teklif etti. Bir cumartesi günü kafede buluşacaktık. Cumartesi günü gelince hazırlanmaya başlamış, buluşma saatinin gelmesini bekliyordum. Kızlar bana, saatine gitme, biraz beklet, erkek kızı beklemek zorundadır gibi bazı tavsiyeler verdiler. Fakat ben bunlara uymayı düşünmüyordum. Evden çıkıp kafenin yolunu tuttum. Kafeye vardığımda Hakan'ın henüz gelmemiş olduğunu gördüm. Oturdum bir masaya ve beklemeye başladım. Bir süre bekledikten sonra ikildiğimi fark ettim ve sinirle eve döndüm. Pazartesi günü kızlara durumu anlattım. Sınıfına gidip ona kızmam gerektiğini söylediler. Ben de tam olarak öyle yapacaktım. Sınıfına gittiğimde Hakan'ın gelmediğini öğrendim. Sınıfındakiler Hakan'dan haber almadık henüz dediler. Kızlara bunu anlattığımda hasta filan olmuştur, gelir dediler. Birkaç gün bekledim. Fakat Hakan hala okula gelmemişti. Merak ettim ve müdür yardımcısına sordum. Hakan'dan bir süredir o da haber alamamış. Evinin adresini öğrendim ve okul çıkışı evine gitmeye karar verdim. Evine gittiğimde kapıyı annesi olduğunu tahmin ettiğim bir kadın açıp "Buyur kızım" dedi. Kendimi tanıtıp Hakan'ın bir süredir okula gelmeme sebebinin ne olduğunu sordum. Annesi bana son zamanlarda gördüğü kabuslardan dolayı psikolojisinin bozuk olduğunu ve kabuslarında beni gördüğünü anlattığını söyledi. Bu bilgi karşısında çok şaşırmış fakat kimseye anlatamamıştım. Üniversiteyi bitirinceye kadar kimseyle bir ilişki yaşamamaya ve hayatımı sap gibi yaşamaya karar verdim. Hakan'ın başına gelenler beni bir şekilde etkilemişti. Fakat neden böyle olduğuna bir anlam veremiyor, kimseye de anlatamıyordum. Lise son haftalarıydı. Gece uyurken bir kabus görmüş ve çığlıklar içerisinde uyanmıştım. Babam askerde görevde olduğu için hemen annem koştu. Kabus gördüğümü fakat iyi olduğumu anlattım. Yine de annem yanımda yatmıştı. Kabusta odamın kapısı açıktı ve kapıda bir silüet bana anlamadığım dilde bir şeyler fısıldıyordu. Kafası eğikti. Tam kafasını kaldırdığında başımda bir acı hissettim ve çığlık atarak uyandım. O gün monoton bir şekilde sona ermişti. Eve döndüm. Yemeğimi filan yedim. Biraz kardeşime sataştım. Derken uykum geldi ve yatmaya gittim. Ama içimde ne veya neden olduğunu bilmediğim bir rahatsızlık vardı. Sanki uyumak istemiyormuşum gibiydi. Gittim, annemin yanına yattım ve bir süre sonra uyuyakalmışım. Gece yine aynı kabusu görmüştüm. Kendi odamda, kendi yatağımda yatıyordum.
Kapı açık ve yine aynı sürület. Aynı kelimeler ve aynı acı. Yine çığlıklar içine uyandım ve annem yine geldi. Sanki dejavu yaşıyordum. Fakat bu dejavu değildi. Yaklaşık 2-3 hafta her gece aynı kabusu gördüm. Ve annem en sonunda bir hocaya gitmeyi önerdi. Kabul ettim ve hocaya anlattım kabuslarımı. Hoca, "Anlamadım kızım" deyip bir şeyler yapmaya başladı. Yapılanları ve söylenenleri burada anlatmayı uygun görmediğim için paylaşmıyorum. Bana bir muska hazırladı ve "Ne olursa olsun sakın bu muskayı çıkarmıyorsun. Duş alırken, uyurken, yemek yerken, gezerken. Ne yapıyorsan yap fakat sakın bu muskayı çıkarma. Bir hafta sonra tekrar gel" dedi ve bizi yolladı. Bana bir cin musallat olmuş ve hocanın söylediklerine bakılırsa aşık olmuştu. Hakan'ın başına gelenleri, lise hayatım boyunca kimseye karşı bir şey hissetmememi veya kimsenin bana karşı ilgi duymamasını hocaya henüz anlatmamıştım. Bir hafta boyunca muskayı boynumdan hiç çıkarmadım. Nedendir bilmem ama çok çıkarmak istiyordum. Fakat nefsime hakim olup çıkarmamayı başardım. O muskayı taktığım hafta boyunca hiç kabus görmemiştim. Fakat içimde bir huzursuzluk vardı. Hoca ile randevu günümüz gelmişti. Hocanın evine gittik. Ama hoca sanki biraz garipti. Bize değil de arkaya bakıyor gibi hissettim. Aldırış etmedim. İçeri buyur etti bizi ve arkamızdan bir müddet daha dışarı baktı. Sonrasında içeri geçti. Neden öyle baktığını çok merak ettim. Fakat sormaya ihtiyaç duymadım. İçeri geldiğinde muskayı sordu. Gösterdim. "Hiç çıkardın mı veya çıkarmayı istedin mi?" diye sordu. Ben de çıkarmadığımı ama çıkarmayı çok istediğimi, onu takmaya başladığımdan beri çok huzursuz olduğumu ama hiç çıkarmadığımı söyledim. Bana "Bugün adet günün olması lazım" dedi. Şaşırmıştım. Gerçekten de öyleydi. Biraz da kızarmıştım. "Evet hocam" dedim. Bunu nereden bildiğini gerçekten çok merak ediyordum. Ama hiç sormadım. Odadan çıktı ve kısa bir süre sonra elinde bir su dolusu tas ile geri geldi. Bana uzattı ve "Adet kanın lazım" dedi. Çok utandım ve nedenini sordum. "Bu illetten kurtulmak istiyorsan lazım" dedi. Bana boş bir oda gösterdi. Adet kanın bu tasın içine akıtmamı söyledi. Yaptım ve hocaya geri verdim. Bir şeyler yaptıktan sonra "Kızım" dedi. "Sana Zuzula kabilesinden ismini veremeyeceğim bir cin aşık olmuş" dedi. "Siz geldiğinizde o da sizinle geldi ve bana kötü kötü baktı" dedi. "Yapmamız gereken şey onunla seni konuşturmak ve esas amacını öğrenmek" dedi. "Hocam" dedim. "Size anlatmam gereken birkaç şey daha var" dedim. "Hayatım boyunca kimseye karşı ilgi duymaman, kimsenin sana karşı ilgi duymaması ve sana karşı tek bir şey hisseden çocuğun gördüğü kabuslar sebebiyle psikolojisinin bozulması mı?" dedi. Yine çok şaşırmıştım. "Hocam, bunları nereden biliyorsunuz?" dedim. "Benim de cinim var" dedi. İnanmak istemedim. "Nasıl yani?" diye sordum. "Görmek ister misin?" diye sordu. Fakat korktuğum için "Hayır" dedim. "Zamanı geldiğinde zaten göreceksin" dedi. Hocaya "Hocam, peki bu cinle konuşmak için ne yapmam gerek ve ne konuşmam gerek?" diye sordum. O da bana yapacaklarımı söyledi ve söylemem gereken şeyleri bir kağıda yazdı. Bir çeşit ayin yapacaktım fakat çok korkuyordum. Ayini yaptım ve sonunda cini çağırdım. Rüyalarımda gördüğüm silüet şu an karşımdaydı ve deliler gibi korkuyordum. Fakat hocanın dediklerine göre muska takılı olduğu sürece bana bir şey yapamazdı. Ona "Ey cin, neden benim peşimdesin?" diye sordum ve bana "Al Aglam" diye bağırdı. Yine başımda felaket bir acı hissettim. Gözlerim kapandı. Tekrar açtığımda cin gitmişti ve ayin bozulmuştu. Sabah ilk iş olarak hocaya gitmemiz gerektiğini, cin ile konuştuğumu ve bana bir şey söyleyerek bağırdığını söyleyelim dedim anneme. O da "Olur kızım, kahvaltıdan sonra gideriz" dedi. Annem hiç korkmuyor gibiydi. Fakat korktuğumdan adım gibi emindim. Kahvaltımızı ettik ve hocanın yanına gittik. Hocaya dün ayini yaptığımı, cin ile görüştüğümü ve bana söylediği şeyi anlattım. Anlamını sordum ve anlamının "benimsin" demek olduğunu söyledi. Hocadan cinin söylediği kelimenin anlamını öğrenince ağlamaya başlamıştım. Artık kendimi tutmanın bir anlamı yoktu. Çünkü cin peşimi bırakmayacaktı. Ümidimi kesmeye başlamıştım ki odaya birisi girdi. Saçları benim saçlarımdan uzundu
ve öne doğruydu. Yüzünü tam göremiyordum fakat onun hocanın bahsettiği cini olduğunu herkes anlardı. Biraz ürpermiştim fakat ağlamayı bırakmıştım. Nedendir bilmem, bana güven sağlamıştı. Hoca bana dönüp "Cinim ile tanış kızım" dedi. Zaten ona bakmaktan gözümü alamıyordum. Çünkü çok garipti. Daha önce hiç cin görmemiştim veya görmediğimi zannediyordum. Hoca bana dönerek "Bu benim cinim. Ondan korkmana gerek yok. Çünkü o iyi. Tek amacı beni ve bu evi kötü cinlerden korumak. Geçen geldiğinizde arkanızdan sana aşık olan cin kötü olduğu için cinim onu eve almadı. O yüzden o dışarıda kaldı" dedi. Sevinmiştim. "Burada bir müddet kalacaksın ve cinini kızdırmamaya çalışacağız" dedi. İçimden bir ses cinimi kızdırmanın hiç de iyi bir fikir olmadığını söylüyordu. Fakat hoca söylediği için itiraz etmedim. Yine bir tas dolusu su ve birkaç malzeme daha getirip bir takım şeyler yaptı ve elindeki tasla evi gezdi. Geri geldiğinde "Bu ev sınırları içerisinde olduğun sürece kabus göremezsin. Fakat evin camlarından bakarsan onun suretini görebilirsin" dedi. Camlardan korkmaya başlamıştım. Uyumam gerekiyordu çünkü saat epey ilerlemişti. Hocanın cini evin içerisine geziniyordu ve bu nedenini anlamadığım bir sebepten bana güven veriyordu. Yatağa yattıktan biraz sonra uyuyakalmışım. Gece 2-3 gibi bazı seslere uyandım. Mutfağa gidip su içecektim ki camdan dışarı baktığımda bir silüetin bana doğru bakıp anlamını anlamadığım bir takım sözcükler fısıldadı. Arkamda bir şey olduğunu fark edip arkamı döndüğümde hocanın cininin orada olup cama doğru Arapça bir şeyler söyledi ve bu gitgide hızlandı. Cama dönüp baktığımda silüetin acıyla bağırdığını ve kıvrandığını gördüm. Sonra hoca yanımıza geldi ve bir cümle söyleyip cama doğru üfledi. Dışarıdaki cin gitmişti. Fakat hoca kanter içinde kalmıştı. Bana uykumu tamamlamamı söyledi ve odama yolladı. Kendisi ise bir şeyler okumaya başlamıştı. Hocanın evinde 1 hafta 10 gün kadar kaldım. Her gün birkaç ayin yapıp bana musallat olan cini eve çağırıp kovduk. Tahminimce kızdırma yöntemimiz buydu. Fakat neden kızdırmamamız gerektiğini ve o kızınca ne olacağını hala da anlayamamıştım. Elimden sadece hocaya güvenmek ve onun dediklerini yapmak geliyordu. Bu süre boyunca lise bitmiş, üniversite sınavı günü geçmişti. Haliyle sınava girememiş ve üniversiteyi kazanamamıştım. Ama bunlar ne benim, ne annemin, ne de babamın umurundaydı. Sadece bu illetten kurtulmak istiyorduk. Babam eve döneli 3 gün olmuş fakat henüz onu görememiştim. Hocaya durumu anlattım. Bana "Zaten bugün annenle konuştum. Seni almaya geliyorlar" dedi. Sevinmek istemiştim ama tam aksine korkuyordum. Ya cin yine kabuslarıma girerse, ya daha kötüsünü yapıp gerçekten yanıma gelirse? Ne yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Ama eve de gitmek istiyordum. Çıkmadan önce hoca elime yeni bir muska tutuşturdu. Az kalsın unutuyordum. "Bu muska seni her türlü cinliden uzak tutacaktır" dedi. Aldığım yeni muskayı da boynuma takıp arabaya bindim. O gün beklediğimin aksine gayet monoton bir şekilde geçti. Babamla vakit geçirdim. Sohbet, muhabbet filan derken saat epey ilerlemişti. Uykum geldiği için yattım. Gece kabus görmeme dileğiyle. Dileğim kabul olmamıştı. Yine aynı kabus fakat bu sefer cinin yüzü belli oluyordu. Uzun ve yağlı saçları, kirli ve karanlık yüzü ve simsiyah gözleri vardı. Bana yine aynı kelimeyi söylüyordu. "Al ağlam." Yine başına bir ağrı ve yine çığlıklarla bir uyanış. Bu sefer babam gelmişti yanıma. Bana bir hikaye anlatmak istediğimi söyledi. Ben de kabul ettim. Operasyondayken emrindeki bir askerin her gece çığlıklarla uyandığını ve gece nöbetlerine donup kaldığıyla alakalı bir hikayeydi. Aslında bu hikaye değil, gerçek bir olaydı. Olayın sonucunu asker cesaretini toplayıp ona musallat olan cinle yüzleşip onu yeniyordu. Bu hikayeden çıkarmam gereken sonuç, güçlü olup bana musallat olan cin ile yüzleşmemdi. Annem hocayı arayıp durumu anlattı ve hoca da yüzleşmenin tehlikeli fakat etkili olabileceğini söyledi. Yine aynı yapacaktım. Fakat bu sefer ek olarak yanıma Kur'an'dan belirli birkaç ayet yazılı kağıt almıştım. Türkçe okunuşlarını da yazdığım kağıdı ve ayini yapmak için gerekli malzemeleri hazırlayıp geceyi bekledim. Gece vakti oldu ve ayini yapmam gereken saat geldi.
Malzemeler hazırdı zaten. Hemen gerekli şeyleri yapıp cini çağırdım. Geldiğinde bana ben daha konuşmadan alaklam dedi ve ben ona hayır deyip hocanın yazdırdığı şeyleri söylemeye başlamıştım. Ben okudukça bana bağırıyor ve sanki okumamamı söylüyor gibiydi. Okumaya devam ettim ve gitgide hızlı okumaya başladım. Ben hızlandıkça bana yaklaştı ve sonra bir anda kaybolmuştu. Bayılmıştım. Sabah uyandığımda muskalarım yoktu. Anneme sordum. Muskalarım nerede diye. O da hoca aradı ve ayin yapıldıysa muskaları çıkartın dedi. Ben de yaptığını düşündüğüm için çıkardım dedi. Anneme hoca ile yüz yüze konuşmak istiyorum dedim. O da babama söyleyip kahvaltıdan sonra işin yoksa beraber gidelim demiş. Güzelce bir kahvaltı edip hocaya gitmek için arabaya bindik. Fakat diğer zamanlardan farklı olarak bir huzursuzluk hissetmiyordum. Sevindim ve galiba artık cin peşimde değil dedim. Ama ben ne yapmıştım? Ayin sırasında söylememi sadece hoca açıklayabilirdi. Hocanın evine gittik. Kapıyı çaldık. Hoca bizi içeri buyur etti ve yine arkamızdan baktı. Tedirgin oldum. Gitmemiş miydi yani? Ama gitmediyse neden huzursuz değildim? Beni yanına çağırdı ve dışarı bakmamı söyledi. Ne görüyorsun dedi. Görmem gereken şeyleri görüyorum. Anormal bir şey yok dedim. Evet dedi. Anormal hiçbir şey yok. Cin yok ve benim cinim de yok dedi. Evet, onun cini de yoktu. Nedenini sordum. İçeri geçmemi söyledi. Kendisi mutfağa geçip bize birer bardak su getirdi. Hepimiz meraklıydık. Neden benden o cümleleri söylememi istemişti? Neden cinim ve cini yoktu? Onlara ne olmuştu? Meraktan kendimi yiyordum. Hoca, merakınızı gidermenin vakti geldi deyip anlatmaya başladı. Ayin sırasında benden okumamı istediği şeyler, cinler için bir çeşit tasma gibi bir şeymiş. Cümleleri mealleriyle tekrar söylediğinde fark ettim. Cinin ve hocanın cinin isimleri geçiyordu. Hocaya anlamını sordum ve o da bana cinimin bir erkek ve onunkinin bir dişi cinli olduklarını ve artık beşik kertmesi diye saçma bir inanış var ya, onun gibi düşünün. Sadece beşik yerine bir takım sözcükler sizi bağlıyor. Birbirlerine bağlı olduklarını ve bu inanışın cinlerin kabileleri arasında değiştiğini söyledi. Ben başta pek bir şey anlamamıştım ama aldırış etmedim. Hocaya, "Hocam peki şimdi cin bana tekrar gelmeyecek mi?" dedim. "Gelecek fakat sen anlamayacaksın" dedi. "Hocam, son olarak artık normal insanlar gibi aşık olabilecek miyim? Veya insanlar benden hoşlanabilecek mi?" diye sordum. "Bu sorunun cevabını bize zaman gösterecek kızım" dedi ve ekledi. "Sana şimdi bir muska yazacağım. Bunu yine hiçbir zaman çıkarmayacaksın. Bu seni olabilecek her türlü cinli şerrinden koruyacaktır" dedi ve yazmaya başladı. Bir süre sonra yazmayı bitirdi ve deri bir kılıfın içine koyup bana verdi. Boynuma taktım ve eve doğru yola çıktık. Meraktan kendimi yiyordum. Acaba gece uyurken yine kabus görecek miydim? Bunu düşünürken koltukta uyuyakalmışım. Annemin yemeğe çağırmasıyla uyandım. Yemeği yedikten sonra biraz kardeşime sataştım ve uyumaya çekildim. Cinin gelip gelmeyeceğini düşünerek uykuya daldım. Belki de aylar sonra ilk defa deliksiz bir uyku çekmiştim. Kabus görmemiş, tam aksine güzel bir rüya görmüştüm. Cinden o gün yaptığım ayinle kurtulmuştum. Fakat hocanın cininin bu işte çok büyük bir katkısı vardı. Hocanın evinde kaldığım hafta camdan bakarken cin ona doğru Arapça bir şekilde bağırdığında ben o gece ayinde kullandığım sözleri söylemiş ve kendisini cinliğe ruhen bağlamıştım. Ama iş bitmemiş, cin ile cinliğinin fiilen de bağlanması gerekiyordu. Ben ayin yaparken cin de cinliğe aileye gelmiş. Fakat onu o sıra fark etmemiştim. Benim söylediğim sözler cin ile cinliği fiilen de bağlamıştı ve ikisinin de artık normal insanlarla bağlantı kurması yasaklanmıştı. Sonunda normal insanlar gibi aşık oldum, evlendim ve 2 çocuk dünyaya getirdim. Ama o muskayı hiçbir zaman çıkarmadım ve çıkarmayacağım da. Allah'a şükürler olsun, çocuklarım sapasağlam. Eşimin işleri de iyi ve ben de sağlıklıyım. Hikayenin başındaki Hakan ise yıllar sonra tekrar benim karşıma, ben İstanbul'a eşimin yanına taşındığım zaman çıkmıştı. Ayaküstü sohbet etmiştik. Hakan kabuslardan hiç bahsetmedi.
fakat çok iyi görünüyordu. Uzun lafın kısası, Allah kimseye böyle bir dert vermesin. Allah'a emanet olun. Kıymetli dinleyicilerim, bir korku hikayesinin de sonuna geldik. Hikayeyi anlatırken sürçülisan ettiysem affola. Kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmındaki Instagram hesabını takip ederek yayınlanacak yeni videodan haberdar olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.